Herkese merhabalar. Rotop'un katkılarıyla hazırladığımız Mont Blanc video serimize devam ediyoruz. Yanımda sevgili dostum Buminan Emre ve markanın yine çok özel parçalarından biri olan Pablo Picasso Limited Edition'ı beraber burada inceleyeceğiz. Selam Buminan. Merhaba abi, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de gayet. Videolarımız iyi gidiyor, gayet ilgi görüyor. Valla ben çok mutluyum, çok keyif alıyorum. Horavax olarak değişik bir yayınlar yapmaya başladık ve bundan da çok mutluyuz. İnşallah beni de aileye beraberce. kattığın için çok teşekkür ederim. Ne demek. Bizim için çok büyük bir şeref. Bugün yine özel bir parçayı masaya yatıracağız. Pablo Picasso Limited Edition markanın en özel parçalarından biri. Kaleme geçmeden önce bu kalemi ilk duyduğunda, ilk gördüğünde senin için çok özel bir parça olduğunu biliyorum. O yüzden soruyorum. Neler hissettin? Neydi fikirlerin? Bu kalem benim ilk bu tarzdaki kalemleri almamın sebebi. Ben bu kalemle 2013 yılında karşılaştım. Hadi dedim bu kalemi alayım ama fiyatını duyunca dedim dur orada dur dedim. Araştırmaya başladım. Dolma kalemleri daha fazla araştırmaya başladım ve işte benim aslında başlama sebeplerinden bir tanesi Picasso 91. Evet, bugünkü bilgin olsaydı yine fiyatı duyunca bir dur der miydin yoksa direkt atlar mıydın? Bugünkü bilgim olsaydı yine dur derdim. O gün çünkü böyle bir imkanım yoktu maddi olarak. Bu biraz da tabii ki üstüne. imkanla alakalı. Ama bugünkü imkanla o gün karşılaşsaydım alırdım. Tabii. Pablo Picasso hepimizin hayran olduğu, ilgiyle takip ettiği özel bir sanatçı. Onu biliyoruz. Bunun Mont Blanc tarafından kaleme yansıtılmış hali de müthiş detaylarla dolu. Nereden başlayalım bilmiyorum ama burada bence en ilgi çeken kapak, gövde, tam ne olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü kapak diye başlıyorsun, gövdeyle beraber dışarıya doğru çıkıyor. Öncelikle kapak gövde karışımının bir hikayesini öğrenelim senden. Tabii ki Mont Blanc'in bildiğim kadarıyla İlk defa bu kadar uzun bir kın yaptı, yani kapak yaptı. Evet. Çok güzel bir şekilde kalemi muhafaza ediyor. Bana sorarsanız çok şık bir tasarım. Müthiş de bir hikaye koymuşlar üstüne, değil mi? Basit ve güzel bir tasarım, güzel bir hikaye. Kübizm akımının başrolü oyuncusu Picasso. Ondan öncesinde daha farklı eserleri var. Mavi dönemi var, pembe kırmızı dönemi var. Sonrasında kübizm akımı. Çalkantılı bir hayatı var. Değil mi? Tabii yani sadece kalemde değil. Pablo Picasso ise eğer biraz da ondan bahsetmek gerekiyor. Lazım. Yani. Yakın dönem zaten 1881-1973 döneminde Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmış ilk sanatçı. Guinness'e niye girmiş? Hangi özelliğiyle? Çok üretken, inanılmaz üretken. 13.500 tablo, 100.000'e yakın bir karalama. Skorla alakalı bir şey. İnanılmaz üretken. Sürekli ölene kadar seramik, vazo, daha heykeltıraşımsı işler, tablo, eskiz çalışmaları inanılmaz üretken. O yüzden Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmış. Mont Blanc nasıl bir detay koymuş kapağa? Güzel bir kapak. Burada bir küçük kızın portresi teması var ve bununla ilgili eskiz çalışmaları var kının üzerinde. Picasso'nun en önemli eserlerinden, en çok bilinen eserlerinden biri. Bu arada Picasso bildiğim kadarıyla 23 isimden oluşuyor. Yani Picasso'na da söylenmeye kalktığı zaman kimsenin ezbere söyleyemediği böyle bir sayfa dolusu olan ismi var ama Picasso'yu sadece Pablo Picasso. Bu arada annesinin soyadı, babasının soyadını kullanmamış kendisi. Babası da kendisi gibi bir ressam ama oğlunun çok iyi olduğunu görünce bütün resim aletlerini oğluna devrediyor ve resim yapmayı bırakıyor. Böyle bir hikayesi var. Şimdi yukarıya amblem tarafına döndüğümüzde kapağın tasarımından dolayı çok öne çıkmamış. Ama kullanırken, işte taşırken falan yine bayağı görünen. Yani özel bir hikayesi var mı amblemin, yoksa klasik Mont Blanc amblemi oraya yerleştirilmiş mi? Klasik, bu limitlerde kullandığı Mother of Pearl bir amblemi var. Güzel bir amblemi var ama bence en büyük esprisi kapağın klipsi. Klipsi değil mi? Klipsinde o tablodaki şuradan senin de göreceğin gibi detayı işlemişler. Ve cekete taktığınız zaman biraz önce dedim çok şık bir görüntüsü var. Buradaki eskizler de bunu yaparken kullandı. Evet. Kapaktan aşağı doğru inersek, daha doğrusu artık kalemi, gövdeyi elimize aldığımızda yine bir piston bölgesine baktığımızda değişik bir espri görüyoruz. Evet. Ben burada direkt Picasso'nun o tişörtünü hatırlıyorum ama bilmiyorum. Bana da ilk onu anımsattı. O tişörtün esprisi şu, 1916 yılı olması lazım. Coco Chanel'in Picasso için tasarladığı bir tişört. 21 çizgiden oluşuyor. Bu 21 çizgide Napolyon'un zaferlerini simgeliyor. Ama kalemi araştırdığımda bu İspanyol renkleri, aralarında altın çizgiler var. Bu bir İspanyol simgesi olan bir piston tasarımı. Bana da ilk uyandırdığı hikaye acaba tişört mü dedim. Dedik, evet. Ama İspanyol renklerini vurguladıklarını kendileri yazmışlar. Gövde tamamen eskiz kalemi, o bizim bildiğimiz kurşun kalemleri anımsatan. Çok basit. Çok etkileyici ya. Yani ben de onu gördüğümde çok basit. Evet. Ama bana çok şık gelen bir dolma kalem. Kesinlikle bir mimar, mühendis,
tam ona hitap eden, belki o yüzden beni çok cezbediyor. Evet. Bir dolma kalem. Şimdi kapağa geri dönüyorum. Kullanılan malzeme altın. Altın. Biraz da tabii büyük de bir kapak. Büyük. Senin genel anlamda kalemlerde, Montblanc'ın diyelim kalemde kullandığı materyallerle ilgili spesifik bir tercihin var mı? Öne koyduğun yani altın ya da diğer malzemeler. Bu çünkü iddialı bir tasarım, iddialı bir şey. Senin genel anlamda tercihin var mı? Bu kalemde bende bu tarzda birkaç kalem var. Altın, gümüş. Onları gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Gümüş biraz daha zor ama altın bence çok rahat kullanılabilir. Yani bu kalem mesela evet az limitli bir kalem ama ben bunu yanımda taşıyıp kullanmaktan çok korkmam. Deforme olacağını çok düşündüğüm kalemlerden değil. Ama daha farklı ahşap kullanılan, mermer kullanılan, belki bir tık gümüş kullanılanlarda biraz daha tedirgin olabiliyorum. Acaba mı diye. Evet. Bu kalem bence günlük kullanılabilir. Tek sıkıntısı bu kalemin ağırlık. Evet. Ya ben bunu niye sordum? Şimdi biliyorsun benim saat tutkum aslında Horobox'ta da asıl ana konumuz saatler ve ben nedense komple altın, full altın saatlere bir türlü ısınamadım. Denedim, kullanamadım. Yine bazı projelerim var. Yeni bir şeyler almayı planlıyorum ama yani kalemlerde de değerli bir materyal olduğunda yani kullanım alışkanlıklarına göre kararlar değişebiliyor mu? Onu aslında anlamaya çalışıyorum. Yani benim için çok değeri, yani ekstra bir değeri yok. Ya da bunu çelikle de yapsalar benim için çok bir şey değişmez. Ben biraz daha tasarım odaklıyım. Zaten gövdesinde lake kaplama var. Siyah güzel parlak bir lakeleri var onların. Onu kullanmışlar. Evet, biraz ağır olmasına rağmen yine de Kınıyla konforlu. beraber ağır. Evet, yani yazımda da çok rahatsız edici bir ağırlığı yok bana göre. Uca geçelim. Uçta da yine bir güzel Uçta bir da yine detayımız var. kendi imzası demeyeyim de parafı var. Ojo yazdığı böyle hızlıca bir parafı var. Onu simgelemişler. Dediğim gibi en basit tasarımlarından bir tanesi Montblanc'in ama benim en çok beğendiklerimden bir tanesi. Belki ilk göz ağrım olduğu için olabilir. Göz ağrım derken bu arada sahip olduğum anlamında değil. Beni bu yola teşvik eden kalemler anlamında söylüyorum. Evet, burada sağ olsun Rotop sayesinde şu anda bu kalemi inceliyorum. Evet, Rotop'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu özel parçalarla buluşmamıza ve size de anlatmamıza imkan veriyorlar. Şimdi işin koleksiyon tarafına dönersek Buminan, bu tartışmasız bizim zaten neredeyse incelediğimiz, masaya yatırdığımız bütün kalemler koleksiyon değeri taşıyan kalemler. Bir kalem koleksiyonu yapmak, bu dünyaya atılmak isteyen kişiler nasıl başlamalı sence? Yani bu tarz böyle büyük bir parçayla mı yoksa daha hani günlük hayatlarında kullanabilecekleri, o kadar aşırı bütçeler harcamayacakları şeylerle mi? Yani nedir senin tavsiyen insanlara? Valla soru çok iyi ama ucu çok açık. Şu anlamda söyleyeyim. Şimdi ben yazarak başlayan taraftayım. Yani günlük yazılarımda hep el yazısı ve ben bunu yazmayı seviyorum ve bu kalemlerle de yazmayı seviyorum. Bunlarla hiç yazmayanları çoğunlukta. Evet. Bu tarzdaki limitlerde yazmayanlar çoğunlukta. Ben bir tek imza atıyorum mesela. Yani çoğunlukta bu eleştirdiğim veya eleştirmediğim bir durum değil. Bu bir tarz meselesi. Evet. Bu bir obje olarak da koyabilirler ama ben işin biraz daha yazım tarafında, kullanım tarafında olmayı tercih ediyorum. Bu ya da buna benzer parçalar bu işe yeni atılmak isteyen, girmek isteyen kalem tutkunlarını ya da kalem tutkunu olmak isteyen kişiler için ilk başlangıç parçaları değil. Daha böyle basit parçalarla, kalemlere kendini ısıtabilecekleri parçalarla başlamalarında fayda var diye düşünüyorum. Ben olsam en ucuz bir tane dolma kalemlerden, herkesin önerdiği dolma kalemlerden bir tanesini alırım. Bir denerim yani bu yazım enstrümanına aşina, seviyor muyum? Sonrasında bence seviyorsanız biraz daha bu detaylara girmeniz lazım. Sonuçta burada bir hikaye var. Sadece dolma kalemi almıyorsunuz. İşte anlattığımız hikayeyi de satın alıyorsunuz. Ve farklı limitlerde olduğu için sonuçta size bir ya bundan bende var dedirttirebiliyor. İşte saatte olduğu gibi. Yani Picasso şu anda bu elimizdeki kalem 91 tane var dünyada. 91 taneden bir tanesi elimizde. Bu da kişiyi zaman zaman ayrılıcılıkla hissettirebiliyor. Aynı bir tablo gibi düşünmek lazım bu tarz kalemleri. Evet, peki senin bu tarz kalemlerin hani arkadaş ortamlarında farklı yerlerde işte bu hikayeleri anlatarak hani o ne diyeyim ego tatminini sana veriyor mu? Bana şu tatmini çok veriyor. Ben şimdi bu kalemi anlatmadan önce bir araştırma yapıyorum. Bu araştırmada birçok Picasso ile ilgili ve dönemindeki sanatçılarla ilgili şeyleri öğreniyorum ve anlatabiliyorum. İşte konuşuyoruz. Diğer ortamda da konuşuyoruz. Aslında hali hazırda belli bilgilerin de var ama tabii, araştırdıkça çok daha farklı şeyler de çıkıyor. İnanılmaz şeyler oluyor ve bana çok güzel bilgiler kattığını düşünüyorum. Bende bu şekilde bir tatmin duygusu var. Yani sorulduğu zaman bir sanat tarihi uzmanıymış gibi değil ama ucundan bir şeyler bahsedebiliyorsunuz Picasso ile ilgili ve diğer hamiler, sanatçılarla ilgili. Bende böyle bir hazzı var. Anlatabilme hazzı var.
Sahip olmadan öte ben bunun anlatabilme hazzını daha çok O da zaten seviyorum. hobinin en güzel kısımlarından, en güzel parçalarından biri yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. çok teşekkür Buminan videolarımıza devam edeceğiz. Montblanc'ın Türkiye distribütörü Rotop'a katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Buminan'a engin bilgilerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz.